Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel Alize Diva bir ipim var. Onunla başlayacağım. İnce bir ip. Şöyle göstereyim. 100 gram 350 metre uzunluğu olan bir ip. Renk numarası da 463 numara. Şöyle Evet. Güzel, ajurlu, yazlık, salaş bir örgü başlayacağız. Kullanacağım şiş de 3,5 numara. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Salaş örgü olduğu için lastiksiz başlayacağım ve örgümü 2 şişle başlayacağım. Şöyle 2 şişimi birleştirerek bu şekilde başlayacağım. Altta çekme olmasın, geniş dursun diye. Şöyle ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Bu şekilde ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Evet. Şöyle ben kısa bir anlatım yapacağım. Onun için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek benim için yeterli. Evet, şu anda şişimde 18 ilmeğim var. Şişimin bir tanesini çıkarıyorum hemen. Yavaşça içinden çekerek şişimin birini çıkardım. Şu anda tek şişimde duruyor ilmeklerim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Lastik yapmayacağım arkadaşlar. Onun için bir sıra düz örüyorum. Şöyle örgümün arka yüzündeyim. Bir sıra düz örerek modelin ön yüzünde, örgümüzün yani ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Güzel şöyle salaş ajurlu örgülerden biri. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın şöyle bir geniş durdu yani alt ilmeklerimiz. Çünkü üstteki model açılma yapacak. Ajurlu model olduğu için altı da o yüzden 2 şişle başladık. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sıra başında dolama yaptık bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Bir kesme işlemi yaptım. Öyle devam ediyoruz. Bir kez artırdım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir artırdım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Yani ajur yapıyoruz bu artırmalarla. Bir artırdım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra başında artırma yapmıştım. Bakın şurada kenar ilmeğinden sonra sıra sonunda yapmıyoruz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu püf noktası modelinizin ilmek sayısının artmasın. Bir de verev gitmemesi için buna dikkat ediyoruz. Şimdi kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bu modelde ilmeklerimizi sadece ters olarak örelim.
Şu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi modeli kaydıracağız. Aslında modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Hep bu 4 sıranın tekrarından aynı işlemi yapıyoruz ama modeli kaydırarak yapacağız. Onu da nasıl yapacağız? Bakın. Yani 3. sıra diyelim buna. 3. sıra ön yüzündeyiz. 1. sırayı yaparken önce bir dolamıştık kenar ilmeğinden sonra. 1. sırada öyle yapmıştık. Şimdi 3. sırada direkt kesiyorum bakın. 2 ilmeği bir düz kestim. Artırma yapmadan önce kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 2 ilmeği düz ördüm, kestim. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği düz ördüm, kestim. Bir artırma yaptım. Bunda da sıra başında artırma yapmadığım için sıra sonunda yapacağım. Bu örgünün bütün püf noktası bu arkadaşlar. Buna dikkat edersek modelimizde kayma, verev gitme hiçbir şekilde olmayacaktır. Daha sonra yani yazanlar oluyor. Ben bu modeli yaptım, benimki verev gitti. Ben baştan söylüyorum bunlara dikkat edelim diye. Sıra başında bakın 3. sıra ön yüzünde sıra başında artırma yapmadan direkt kesme işlemi yaptım. Şimdi sıra sonunda kesme işlemi yaptıktan sonra bir artırma yapıyorum burada. Bir doladım, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayı bitirince modelimizi bir kez kurmuş olacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet bakın ajurlarımız oluşmaya başladı. Modeli bir kez kurduk. İsterseniz bir kez daha kuralım, daha iyi anlaşılır olsun. Şimdi modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir artırma yapıyorum. Bakın önce artırma yaptım, daha sonra 2 ilmeği kestim. Buna dikkat ediyoruz. Sıra başında artırma yaptım. 1. sıra ön yüzünde. Bir doladım, 2 ilmeği kestim. 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 Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, sıra sonuna geldim. Son 2 ilmeğim kaldı. Onu da ikisini bir düz örerek kestim. Şimdi artırma yapmıyorum çünkü sıra başında artırma yapmıştım. 1. sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyorum. 2 ilmeği düz örüp kestikten sonra direkt kenar ilmeğimi ördüm. 2. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi sıramıza başlarken kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1. sırada artırma yapmıştım. Şöyle şişime ipimi dolamıştım. Daha sonra kesme yapmıştım. Şimdi kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeğimi kesiyorum. Daha sonra artırma yapıyorum. 2 ilmeği düz ördüm, kestim. Bir doladım.
2 ilmeği düz ördüm, kestim, bir doladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıra başında artırma yapmadan 3. sıramıza başladık. Sıra başında artırma yapmadığım için sıra sonunda bakın son 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir tane artırma yaptım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Şöyle güzel bir model. Bundaki püf noktasına dikkat edelim arkadaşlar örgüye başlarken. Birinci sırada artırma yaptık. Daha sonra kesme işlemi yaptık. Sıra sonunda artırma yapmadan bitirdik. Üçüncü sırada direkt kenar ilmeğinden sonra kesme işlemi yaptım. Daha sonra artırma işlemi yaptım. Sıra başında artırma işlemi yapmadığım için 3. sıranın sonunda artırma işlemi yaparak kenar ilmeğini ördüm daha sonra. Örgümüzün püf noktası bu. Dikkat etmemiz gereken nokta bu. Buna dikkat edersek modelimiz hiçbir şekilde eğri gitmeyecektir. Bunu da daha önce ördüm. Şöyle göstereyim. Kamera arkasında ördüğüm bunu da beraber yapmıştık zaten. Evet bakın şöyle dantel gibi güzel bir görüntüsü var. Bu iple de gayet güzel oluyor. Şöyle Alize Diva Merserize ipini kullandık bugün. Bu parçamı da o iple yaptım. Yine 3,5 numara şişle ördüm. Bunda da yine lastik kullanmadım. İlmeklerimizin arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Ön yüzünde şöyle bir sıra tersimiz oluştu ve ön yüzünde modelimizi kurmaya başladık. Evet, modelin arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir görüntüsü var. Modeli yakadan başlama örgünüzde de bu şekilde. Modelde pek bir farklılık olmuyor yani görüntüsünde. Evet. Şöyle bırakıyorum. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Yazlık bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Pareo yapabilirsiniz. Şal, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Salaş, bluz yapımında kullanabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü yazlık, mevsimlik örgülerinizde, kışlık örgülerinizde de yünlü ipler kullanırsanız harika olur bence. Sizce nasıl oldu arkadaşlar bugünkü modelimiz? Bence bu ipe yakıştı. Sizler de nelerde kullanacaksınız, hangi ipleri kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.